Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan bu müthiş seçkiyi masaya yatırıyoruz. Bize yolladığın bu kaynaklar, yani gerçekten de bir insanın farklı yüzlerini gösteren bir portre galerisi gibi. Kesinlikle öyle. Bir anda bakıyorsunuz 15. yüzyıldaki bir köylü isyanını anlatan adeta bir film senaryosu gibi akan destansı bir metin var. Evet. Diğer yanda ise faşizme karşı Roma sokaklarında yazılmış mektuplar ve bir de hepsinden farklı olarak bir kol saatinin kayışına tırnakla kazınan o en mahrem, en kişisel aşk dizeleri. Hı hı. Yüzeyde bambaşka görünen bu metinler arasında bir bağ var mı? Bugünkü amacımız aslında tam olarak bu sanırım. Bu farklı nazımların arkasındaki tek ve bütünlüklü şairi, o ortak damarı bulmaya çalışmak. Çok güzel bir başlangıç noktası. Çünkü Nazım'ı anlamak tam da bu farklı katmanları birleştiren o gizli ipliği bulmaktan geçiyor. Elimizdeki metinler de bu açıdan mükemmel bir laboratuvar sunuyor bize. Harika. Yani görevimiz şiirlerin sadece ne anlattığını değil, bunu neden ve nasıl anlattığını çözmek. Epik olanla kişisel olanı, siyasi olanla lirik olanı, aynı potada eriten o eşsiz üslubun sırrını aralayacağız biraz. Yani senin de dediğin gibi bu portre galerisindeki tüm resimlerin aslında aynı yüze ait olduğunu göstereceğiz. Aynen öyle. Harika. O zaman en epik, en tarihsel portreden başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. Simavne Kadısı Şeyh Bedreddin destanına gidelim. Bu metni okurken insan kendini bir şiir değil de sanki tarihi bir roman okuyor gibi hissediyor. Evet, evet. Şairinin kendisi de hapishanedeki bir gecede eski bir risaleyi, yani küçük bir kitabı okurken buluyor kendini ve bütün hikaye oradan başlıyor. Aynen öyle. Tarihin tozlu sayfalarından bir hikaye alıp bugüne taşıyor resmen. Kesinlikle. Şiirin çıkış noktası 15. yüzyılda yaşamış Şeyh Bedreddin ve onun müridi Börklüce Mustafa'nın öncülük ettiği, yani tarihimizin en önemli toplumsal hareketlerinden biri olan köylü isyanı. Hı hı. Kaynak metinde Nazım'ın da alıntıladığı Cenevizli bir tarihçinin ifadesi var ki, bence olayın radikalliğini anlamak için kilit nokta bu. Bedreddin ve yoldaşlarının neyi savunduğunu anlatıyor. Kadınlar müstesna olmak üzere erzak, melbusat, mevaşi ve arazi gibi şeylerin kaffesinin umumun mali müştereki addedilmesini tavsiye ediyorlar. Bir dakika, burada durmak lazım. Tabii, Yani 1400'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda bir grup insan çıkıp diyor ki, kadınlar hariç yiyecek, giyecek, hayvanlar ve topraklar herkesin ortak malıdır. evet, Ya bu o çağ için inanılmaz, hatta akıl almaz bir fikir değil mi? kesinlikle. Neredeyse 500 yıl sonra tartışılacak komünist fikirlerin bir öncülü gibi. Anlatıyor. Özellikle Börklüce Mustafa'nın yakalanış sahnesi. Of evet. Bir deve üzerinde çıplak bir halde çarmıha gerilişi ve 10.000 müridinin yoldaşının onun gözleri önünde birer birer kılıçtan geçirilmesi. O sahne gerçekten tüyleri diken diken ediyor. O insanların ölürken hep bir ağızdan "Dede Sultan iriş" yani "Yetiş Dede Sultanım" diye bağırmaları. Evet, Bir yandan bir çaresizlik çığlığı, bir yandan da son ana kadar süren bir inanç ve bağlılık. Nazım bu sahneyi o kadar sinematografik anlatıyor ki okurken o anı yaşıyorsunuz adeta. ve Nazım'ın bunu neden yazdığını unutmamak lazım. Kendisi de o an Bursa hapishanesinde siyasi bir mahkum. Doğru. Yani 500 yıl önceki bir adalet ve eşitlik arayışını anlatırken aslında kendi mücadelesinin, kendi kuşağının mücadelesinin tarihsel bir yansımasını görüyor. Hı hı. Bu sadece bir tarih anlatısı değil, bir sahiplenme eylemi. Destanın sonuna eklediği milli gurur bölümünde bu bağı o kadar açık kuruyor ki. Evet. Lenin'den alıntılar yapıyor ve kendi halkının tarihinde böyle devrimci bir hareketin var olmasından duyduğu gururu ifade ediyor. Yani aslında şunu mu yapıyor? Kendi mahpusluğuna, kendi davasının belki de yalnızlığına karşı tarihten bir yoldaş, bir müttefik buluyor. Tam olarak bu. Bakın diyor, bu adalet arayışı dün başlamadı. 500 yıldır bu topraklarda var ve ben o mirasın bir parçasıyım. Bu bir hapishane hücresinden yapılabilecek en güçlü meydan okumalardan biri olsa gerek. Tam olarak bu. Geçmişle bugün arasında kurulmuş çok güçlü, çok bilinçli bir köprü. Sadece bir hikaye anlatmıyor, o hikayeyi kendi zamanının bir silahı haline getiriyor. Bu adalet arayışının sadece kendi coğrafyasıyla sınırlı olmadığını, Nazım'ın ufkunu ne kadar geniş tuttuğunu da
Bize yolladığın bir diğer metinde Tarata Babu'ya mektuplarda görüyoruz. Evet. Bu da Bedrettin gibi katmanlı bir hikaye. Faşizm karşıtı bir İtalyan, Mussolini rejimi tarafından tutuklanan Habeşistanlı bir gencin karısı Taranta Babu'ya yazdığı mektupları buluyor ve biz de şiiri bu mektuplar üzerinden okuyoruz. Neden böyle dolaylı bir yol seçmiş sence? Neden doğrudan Habeşistanlı gencin ağzından yazmamış? Çok yerinde bir soru. Bence bu Nazım'ın enternasyonalist bakışının bir kanıtı. Mesele sadece bir ulusun çektiği acı değil, faşizme karşı küresel bir direniş. Anlıyorum. Hikayeyi bir İtalyan antifaşistin gözünden anlatarak bu sadece Afrikalıların meselesi değil, hepimizin meselesi diyor aslında. O İtalyan da o mektupları okuyarak kendi mücadelesi için güç buluyor. Böylece farklı coğrafyalardaki direnişler arasında bir dayanışma köprüsü kuruyor. Anlıyorum, yine bir köprü kurma eylemi var yani. Aynen. Ve bu mektuplar Mussolini İtalya'sının Habeşistan'ı işgalinin hemen öncesinde geçiyor. Şiirde beni en çok etkileyen şeylerden biri o sahte ve görkemli Roma imajıyla halkın yaşadığı yoksul Roma arasındaki tezat oldu. Evet. Kartpostal Roması diyor bir yerde. Bu Nazım'ın sık kullandığı bir teknik mi? O parlak resmi anlatının arkasındaki karanlık gerçeği göstermek. Kesinlikle. Bu onun alameti farikasıdır diyebiliriz. Resmi ideolojinin, propagandanın yarattığı sahte cenneti bir neşterle kesip altındaki çürümeyi, yoksulluğu, acıyı gösterir. Taranta Babu'da bunu çok net görüyoruz. Habeşistanlı genç, Mussolini'nin ansiklopedideki kendi faşizm tanımını alıntılıyor, sonra da altına kendi tanımını ekliyor. Finans kapitalinin en mürteci, en şovenist ve en emperyalist unsurlarının açık, terörist diktatörlüğü. Vay canına. O parlak teorinin aslında ne kadar kanlı bir pratik olduğunu yüzüne çarpıyor. Ve o kanlı pratiğin en acı, en ironik halini anlatan o dizeler var ya, Evet. insanın aklından çıkmıyor. Ne tuhaf şey Taranta Babu. Bizi kendi topraklarımızda öldürmek için kendi topraklarımızın baharını bekliyorlar. Emperyalizmin acımasızlığı ve absürtlüğü herhalde bundan daha yalın, daha vurucu anlatılamazdı. Birinin sizin evinize girip sizi öldürmek için en güzel mevsimi, baharın gelmesini beklemesi. İnanılmaz. O sadelikteki derinlik, Nazım'ın dehasını gösteriyor işte. Büyük laflara, sloganlara ihtiyacı yok. Küçücük bir gözlemle, bir ironiyle bütün bir ideolojiyi yerle bir edebiliyor. Doğru. Ve yine düşünün, bir Türk şairi Türkiye'de bir hapishanede, bir İtalyan antifaşistin gözünden, bir Afrikalının ağzından bu dizeleri yazıyor. Bu sınırların, milletlerin, ırkların ötesinde bir insanlık ve dayanışma ruhudur. Tıpkı daha sonra Asya-Afrika yazarlarına şiirinde diyeceği gibi, bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım. O kendini ezilen bütün halkların bir parçası olarak görüyor. Bu kadar büyük tarihsel anlatılar, küresel mücadeleler, insanın aklına şu soru geliyor. Peki bu devasa davaların şairi, kendi kişisel dünyasında, aşk hayatında da bu kadar epik miydi? Güzel soru. O büyük merceği kendi kalbine çevirdiğinde ne görüyordu? Bence şimdi de şairin daha kişisel, daha içsel dünyasına, bize yolladığın o harika aşk şiirlerine dalmanın tam zamanı. Çok doğal bir geçiş oldu bu. Çünkü o devasa davaların adamı aynı zamanda inanılmaz derecede kırılgan ve hassas bir aşık. Evet, Elimizdeki Saman Sarısı adlı şiir bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Sanki bir rüyanın ya da bir ateşli sayıklamanın dökümü gibi bir bilinç akışı tekniğiyle yazılmış. evet, okuması biraz zorlayıcı başta. Aynen. Okurken bir kural, bir sıra aramamanız gerekiyor. Kendinizi sadece şairin zihninin akışına bırakmalısınız. Evet, Varşova'dan Prag'a, oradan Paris'e, Moskova'ya atlıyor. Zaman bir ileri bir geri gidiyor. Varşova'da başsız SS askerleri görüyor. Bir anda kendini 19 yaşındaki haliyle yüzleşirken buluyor. Ama bütün bu dağınık görünen parçaları birleştiren bir merkez var. Sürekli tekrar eden o imge. Aynen öyle. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Bir kadın. Bütün bu yolculuk aslında o kayıp kadını bulma arzusu gibi. Tam olarak öyle. Bu şiir hafızanın, aşkın ve özellikle de kaybın şiiri. Ve o kadını ararken aslında kendi geçmişini, kaybettiklerini, pişmanlıklarını da arıyor.
Anlıyorum. Şiirlerde yaşadığı dönemlerin izlerini taşıyor. Bu coğrafi sıçramalar aslında onun biyografisinin de bir yansıması ve şiirin bir bölümü var ki sanırım aşk acısını ve ayrılığı anlatan en iyi metinlerden biridir. Ayrılık kelimesini tanımladığı o bölüm. Evet, evet. O bölüm beni gerçekten durdurdu. Soyut bir kavram olan ayrılığı o kadar somut, o kadar elle tutulur hale getiriyor ki. Hı hı. Ayrılık masanın üstündeydi, kahve bardağınla limonatamın arasında diyor. Sonra devam ediyor. Aklından geçenlerdeydi ayrılık, benden gizlediklerinde gizlemediklerinde. Evet. Oysa beni seviyorsun ama bunun farkında değilsin. Ayrılık bunu fark etme işindeydi senin. Bu inanılmaz bir tespit. İnanılmaz. Ayrılığın en acı halinin sevginin bittiği an değil, sevginin fark edilmediği an olduğunu söylüyor. Bu çok derin. İşte bu, Nazım'ın lirizminin zirvesidir. En büyük siyasi meseleleri anlatan şair, bir anda insan ruhunun en ince, en hassas noktasına dokunabiliyor. Hı hı. Bu samimi tonu diğer aşk şiirlerinde de görüyoruz. Mesela Tahir'le Zühre meselesinde ne diyor? Bütün o efsaneyi anlatıyor ve sonunda diyor ki, yani sözün kısası, sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte. Evet. Ve aşkları ebedidir çünkü barikatta ölenler daha başka türlü sevmesini bilirler. Yani kendi aşkını bile toplumsal bir mücadeleyle bağlıyor. Ama asıl meselenin yürekte olduğunu da ekliyor. Bir de ben senden önce ölmek isterim şiiri var. Evet, Orada ne bir dava var ne bir barikat. Sadece saf, neredeyse çocuksu bir sevgi ve fedakarlık arzusu. aynen. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum. Onun için senden önce ölmek isterim. Bu dizelerdeki o savunmasızlık, o teslimiyet, Bedrettin'i yazan o destansı sesle nasıl birleşiyor? Bu iki farklı Nazım'ı nasıl bir araya getirebiliriz? Bence bu iki Nazım aslında tek ve aynı kişi. Onu büyük davalar için yazmaya iten şey neyse, aşk şiirlerini yazdıran da aynı şey. İnsana, hayata ve duygulara duyduğu o sonsuz, coşkulu tutku. Anlıyorum. Bir insanın onuru için, adalet için öfkelenebilen bir yürek, aynı şekilde bir aşkın güzelliği ve acısı karşısında da sonuna kadar savunmasız ve tutkulu olabilir. Doğru. Biri diğerini dışlamıyor, tam tersine besliyor. O büyük adalet arayışı belki de bu kadar derinden sevebilme kapasitesinden güç alıyordur. En büyük davaların şairinin aynı zamanda bu kadar kırılgan ve insani bir aşık olması onu daha da büyük kılıyor gözümde. Çok güzel bir özet oldu bu. Nazım Hikmet'in dünyasında bize yolladığın bu kaynaklar sayesinde gerçekten de kapsamlı bir gezinti yaptık. Evet. 15. yüzyıl Anadolu'sundan 20. yüzyıl İtalya'sına, tarihin büyük anlatılarından küresel siyasetin acımazlığına, oradan da bir insanın kalbinin en derinindeki anılara ve aşklara uzandık. Aynen. Başta sorduğumuz o soruya geri dönersek, bütün bu farklı portreleri birleştiren o ortak damarı bulduk sanırım. Evet, kesinlikle bulduk. Bütün bu farklı temaları birleştiren ortak payda Nazım'ın insana ve daha adil, daha güzel bir geleceğe olan sarsılmaz inancı. Hı hı. İster yüzlerce yıl önceki bir köylü isyanını yazsın, ister Roma'daki bir Afrikalının sesini duyursun, isterse kaybettiği bir aşkın ardından yas tutsun, merkezde hep insan. İnsanın onuru, insanın mutluluğu ve insanın özgürlüğü var. Evet. Onun şiiri, bu değerler uğruna verilmiş büyük bir mücadelenin ve yaşanmış büyük bir hayatın kaydıdır. Ve sizi bu sohbetin sonunda yine bu kaynakların içinden gelen bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyoruz. Tabii. Nazım'ın Bir Hazin Hürriyet diye bir şiiri var. Şiirde işsiz kalma hürriyeti, hapse atılma hürriyeti gibi ironik bir dille bir dizi özgürlüğü sıralıyor. Evet. Ve sonunda şöyle bitiriyor. Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında, hürriyeti seçmene lüzum yok, hürsün. Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında. Hı hı. Nazım'ın bu hazin hürriyet tanımı, yani hiçbir şeye sahip olmamanın getirdiği o buruk özgürlük, günümüz dünyasında sizin için ne ifade ediyor? Evet. Üzerine düşünmeye değer.